Bu videoda Flutter projemize farklı dil seçeneklerini nasıl ekleyebileceğimizi anlatacağım. Eğer siz de birden fazla dile sahip ve otomatik olarak o dillere geçiş yapan projeler geliştirmek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Yabancı dil desteği için yerelleştirme paketleri kullanmamız gerekiyor. Bunun için pubspec YAML dosyası içerisine gelip dependencies altında Flutter Localizations ve int.l'i entegre ediyoruz. Ardından Flutter kısmına gelip altına Generate True özelliğini ekliyoruz. Sonrasında lib klasörü altına leon.yaml dosyası oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yeni dosya deyip ardından leon.yaml yazıyoruz. Bu dosyanın içerisine ARB dosyalarımızın yolunu, taslak ARB dosyamızın ismini, ayrıca yerelleştirme dosyamızın çıkışının da dosya ismi burada yazıyor. Şimdi yerelleştirme özelliğimizi main dosyamızın içerisine entegre edelim. Bunun için öncelikle Flutter Localizations paketini import ediyoruz. Ardından Localizations Delegates ve Supported Locales özelliklerini main metodu içerisine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı dili destekleyecek şekilde ayarladım. Şimdi bu dil dosyalarını oluşturmamız gerekmek. Bu dil dosyaları içerisinde kelime tanımları, ayrıca o kelimenin hangi dile çevrileceği gibi detaylar bulunmak. Öncelikle İngilizce dosyasını tanımlayarak başlayalım. Bunun için lib klasörü altında leon.n adlı bir klasör oluşturuyor ve içerisine app-n.arb dosyası ekliyoruz. Uygulama içerisinde kullandığımız yazıların listesini eklememiz gerekmek. Bunun için süslü parantezler arasına önce tanımlamalar, ardından iki nokta üst üste ile tanımlamanın karşılığı olan İngilizce kelimeyi yazıyoruz. Bu üç sözcük için kelime tanımlamaları başarılı. Şimdi bu İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çeviren dosyayı oluşturalım. Bunun için leon.n klasörü altında apps-tr.arb dosyası oluşturuyoruz. Yine aynı şekilde süslü parantezler arasına İngilizce dosyasında belirttiğimiz tanımlamaların aynısını alarak karşılarına bu sefer Türkçesini yazıyoruz. Homepage değişkeni için oluşturduğumuz İngilizce karşılık homepage, yani ana sayfanın İngilizcesi. Buradaki aynı tanımı alıp Türkçe klasörü içerisinde yine homepage değişkenini kullandık, ancak bu sefer Türkçe karşılığını verdik. Böylelikle yerelleştirme özelliği bizim homepage tanımıyla aynı kelimeden bahsettiğimizi anlayacak. Diğer sözcükler için de aynısı geçerli. Burada yazım kuralları açısından virgüllere çok dikkat etmelisiniz. Son eklediğiniz ögeden sonra virgül olmamalı veya da son ögeden önceki herhangi bir yazıda virgülü unutmamalısınız. Aksi takdirde yerelleştirme hata verecek ve çalışmayacak. Şimdi editörümüz içerisindeki terminali açıp buraya flutter gen-leon-n kodunu yazıyoruz. Bu kod yerelleştirme dosyalarını bizim için otomatik oluşturacaktır. Şu anda yerelleştirme özelliği entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu özelliği test etmek ve uygulama içerisinde kullanmak için yazıları gösterdiğimiz widgetların tanımlamalarına gidiyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ana sayfa yazısı, arama ve ayarlar yazısı statik olarak sadece tek bir yazı olarak ayarlanmış ve İngilizce veya Türkçe olarak farklı şekilde gösterilemeyecek durumda. Bunu yerelleştirme özelliğiyle birlikte yazmak istediğimizde text içerisindeki string ifadeyi silip yerine app localizations of context.homepage ya da buraya farklı bir yazı getirmek istiyorsanız onun değişken ismini koymanız gerekmek. Eğer bu değere girdiğinizde bir hata alırsanız import olarak package flutter gen klasörü altındaki app localizations dart paketini import ettiğinizden emin olun. Ayrıca aynı şekilde main dosyası içerisinde de import edip app localizations delegate kısmını eklediğinizden de emin olmalısınız. Şimdi diğer sayfalar için de bu yerelleştirme özelliklerini uygulayalım. Arama kısmı ve ayarlar için de bu yerelleştirme özelliklerini uyguladık. Şu anda sistem dili Türkçe olduğu için değişiklik gözükmemekte. Ancak sistem dilini İngilizce yaptığımızda gördüğünüz gibi yazılar İngilizceye dönüştü. İngilizce ve Türkçe ARB dosyalarının içerisinde yeni değişkenler ekleyebilir ve app localization of context şeklinde tekrar o değişkenleri çağırabilirsiniz. Tüm bu işlemlerin sonucunda artık eklediğimiz dil çevirileri sistem dil tercihlerine göre otomatik olarak kullanıcıya gösterilecektir. Eğer herhangi bir sorun yaşadıysanız, kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.